Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim adım Alican. Rise of Kingdoms hakkında içerikler üretiyorum. Bu benim üçüncü videom oluyor. İkinci videomda bahsettiğim jump nasıl yapılır, hesap gelişimleri ile ilgiliydi. Sağ olsun bir arkadaşımız bu konuyla ilgili bir yorum yaptı ve Jump'ın artık 7 level belediye binasında kurye istasyonu inşa edilemediği için gereksiz olduğunu fark ettik. Bu konuda size önerebileceğim en güzel nokta şu şekilde olabilir. Gelişim için, para yatırmayan oyuncular için. Yeni doğan bir krallıkta tekrar bir hesap açıp onun her 10 günde 10 gün geçtikten sonra hazırlık sezonuna giriyor. O süreçte göç açılıyor krallıkları. O yüzden bir krallıkta 15 gün geçirip ya da 20 gün geçirip 10 gün sonra hazırlık sezonuna girmiş bir krallığa ışınlanma şansınız oluyor. Yani göç etme şansınız oluyor. Oradan da tekrar ödülleri toplama şansınız oluyor. Benim gözümde artık jump sistemi bu şekilde ilerleyecek sanırım. Tabii bu benim görüşüm. Daha iyi fikirleri olanlar varsa yorumlarda bu konuda bahsedebilirler. Onun haricinde size az para harcamayla maksimum gelişimi alabileceğiniz paketlerden bahsetmek istiyorum. Bunda tedarik deposundan mücevher tedariki, ticaret merkezinden ilahi miras ve efsanevi komutanlar açıldığında sarı komutan paketleri. Her komutan paketinden 10 tane altın heykel alıyorsunuz arkadaşlar. Size bahsedeceğim konular bunlar ilk aşamada. Eksi olarak kendimiz şu anda 3740 krallığında oynuyoruz. Burada Top 1 ittifakın R5'ini yapıyorum şu anda. Ve yükselen krallığı, size yükselen bir krallığın yönetimini nasıl sağladığımızı anlatmak istiyorum. Ve insanlarla rahatça iç savaş olmadan nasıl ilerlediğimiz konusunda bahsetmek istiyorum. İlk önceliğimiz, ilk kuralımızın herkesin kendi bölgesini yönetme aşaması. Biz bölge 1'e hakimiz ve burada olan bütün sorumlular RD'nin sorumluluğu. Aynı şekilde ikinci bölge RL'nin, üçüncü bölge RS'nin, dördüncü bölge R40I ile VW40'ın, beşinci bölgede RH ittifakımız var. Onun altıncı bölgede de RM ittifakının sözü geçiyor ve o bölgedeki sorunları onlar hallediyor. Öteki türlü yükselen bir krallıkta çok fazla oyuncu ve ittifak olduğundan dolayı birinci ve ikinci ittifak ya da üçüncü ittifak bütün sorunlara yetişemeyeceği için bu konuda insanlardan yardım bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ve onlar bu konuda bize çok yardımları dokunuyor ve bu konuda teşekkür ederim. Hatta farklı ülkelerden benim izleyicilerim de mevcut şu anda. Şu anda bizim zombi işlerimiz bitti sayılır. Bizim sadece şurada almamız gereken bir sunak var. Onu alacağız. Sonrasında Zone 2'ye geçiş yapıp oradaki planlarımızı süreceğiz. Bunun için de planlar yapıldı. Zone 2 için ikili ver geçitlerin anlaşmaları yapıldı. Bu konulardan size bahsetmek istiyorum. Bizim bir konsey chatimiz var. Her krallıkta olduğu gibi. Ama bu konsey chatinde çok fazla ittifak yok tabii ki. Sadece top 4 ittifakı bulunduruyoruz. Ve R5 ve yanında bir tane danışmanını bulunduruyoruz. Çünkü çok fazla insan olduğuna çok fazla ses çıkıyor ve bu anlaşma konusunda sorun yaşamaya sebep oluyor. Şu andaki biz kendi ana ittifak olarak iki tane geçit ödülü alacağız. Bir alt ittifakımıza bazı insanları göndereceğiz. RL ile anlaştık. Buradaki bütün geçitleri onlar alacak. 5 kişi onlara göndereceğiz. 5 kişi de bizim ittifaktan 2 tane geçit ödülü alacaklar. Bu anlaşma hem onlarla olan ikili anlaşmalarımızı ve diplomasimizi güçlendiriyor açıkça söylemek gerekirse. Bunu her ittifakla yapıp kendi aralarımızda bu durumu güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü D'li ittifakı Zone 2'de yanımızda olacak bizim. Bunun planını size de şöyle gösterebilirim. Türbe planlarını. Biz ana ittifak olarak 3 türbe alacağız şu anda. Bu 3 tanesini. Bir tanesi RL40'a vereceğiz. KVK zamanı tekrardan bunu onlardan alacağız. Ama o süreye kadar onlarda kalacak bu. RM40 ikinci sırada normalde 3 tane türbe alacaklardı. Bununla beraber ama
Bu onur türbesi, bu da onur türbesi olduğu için onlar 2 tane alacak. Bunu üçüncü ittifak olan RH'a bıraktılar. RH da 3 tane türbe ödülü alacak. RH da bunun yerine kendi bölgelerinden çıkan 2 tane geçit ödülünü RM40'a bıraktı. Bu anlaşmayı konsey chatinde yapmış bulunmaktaydık. Benim istediğim Zone 3'te az kaynağa sahip olduğumuz için sadece ilk 4 ittifakın girmesi. Belki de ilk 3 ama RL40 da iyi bir durumda olduğu için onların da son 4'te bulunmasını istiyorum. Gerçekten iyi insanlar. Bazen farklı ırklarla anlaşmak sorun olabiliyor. Lilith'in çevirisi pek iyi çalışmıyor. Bu konuda şüphem yok. Vietnamlılar, Ruslar, ben Türk'üm, yanımdaki beraber oynadığım İtalyan var, Amerika'da yaşayan var vesaire vesaire. Ama sonuçta hepimiz aynı şeyi istiyoruz. KVK'yı iyi geçirmek. Şu anda KVK'da 3 vs 1 yapılacağımız gibi görünüyor ama bunu dışarıdan gelen söylentilere bağlıyorum. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Şu anda herkes birbiriyle iletişim kurup ittifak kurmaya çalıştığı için bu söyleniyor. Ben bunun için acele etmiyorum. Çünkü KVK'ya girene kadar uzun bir süre var. Daha çok fazla göç olacak ve ne olacağı belli olmadığı için şu anda bir ittifak anlaşması yapmayı düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse diğer 3 krallıkla. Zone 3 açıldıktan sonra böyle bir düşünceye girmek istiyorum. Zone 3 açıldı. Sonrasında insanlarla konuşup krallıkların durumuna bakıp ona göre bir plan yapmak istiyorum. Benim kendi ittifakımda göçten sorumlu olan Itachi denen arkadaşım da zaten diğer krallıkları takip edip haftada bir olarak bana orada güç listesini ve birlik listelerin güç sıralamasını gönderiyor zaten. Açıkça söylemek gerekirse. Kendi RL 40 ittifakını kendi Zone 2'mize alacağımız için onlar için bir harita çizdik. En kötü Zone 3'e sokmak istediğimizde şu köşeden duvardan atlatmayı düşünüyoruz ya da bu geçidi vermeyi düşünüyoruz. Bu duruma göre değişebilecek bir durum. Çünkü çok uzun bir süre olduğundan dolayı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü arasında bir değişimler olabilir illaki. O yüzden hiçbir şeye acele etmiyoruz açıkça söylemek gerekirse. Sadece bölgelerin şu andaki planına göre ilerliyoruz. Çünkü canlı olan ittifaklarımız var. Gelişmeye çalışan insanlar var. Yükselen krallık olduğumuz için çok fazla oyuncumuz var. Ve bunların hepsini mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama onlar da işte top 4'e çıkabilmek için fazlasıyla uğraşıyor. Aslında bu biraz da bizim işimize geliyor açıkça söylemek gerekirse. Neden? Gelişimlerine odaklanıyorlar. Daha fazla online oluyorlar. Ve krallık ölmüyor. Yani şu anda iç savaşı önlediğimizi düşünüyorum ve krallığı gayet iyi bir duruma getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bayağı sorunlu zamanlar geçirdik ama şu anda her şey yolunda. Normalde Rus arkadaşlarımızla Vietnamlı arkadaşlarımız anlaşamıyordu ama artık gayet iyi konuşarak kendi sorunlarımızı çözebiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Zone 3'e geçtiğimizde de anlaşmalara başlayacağız diğer krallıklarla. İlla ki bir krallığı yanımıza almayı düşünüyoruz. Krallığa şöyle bir de durum var. Herhangi bir krallığı aldığımızda onunla anlaşma yapıp ya kill point'e göre ya da onur puanlarına göre belki ortaklaşa olacak. Ona göre yıldızı oynamayı düşünüyoruz. Onda da ortaklaşa bir karar vermek istiyoruz. Çünkü neden? Çok fazla savaş meraklısı olan biri değilim. KVK odaklıyım. O yüzden iç savaşı önlemek için her şeyi yaptık bu krallıkta ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Şu anda insanlar da fazlasıyla bizi dinliyorlar. Aslında bu oyunda güç kimdeyse söz onda oluyor açıkça söylemek gerekirse. Şu anda ittifakımız 437 milyon iyi oyuncularımız var. KVK1'de T1'e gidecek oyuncularımız var. İyi paket çekilme durumu var. Şu anda zaten 10 milyon üstü kaç oyuncumuz var? 6-7 tane oyuncumuz var. Ve bu gayet bizim için şu anda yeterli bir sayı. Ve çok fazla küçük oyuncumuz var 5 milyon üstü. Yani belli bir balina denmez ama küçük şıraklar yani küçük balinalar ve devamlı küçük küçük paket yatırabilenler ve uyuyan insanlarımız da var. Çünkü etkinlikten etkinliğe oynuyorlar ve
zekiler, küçük küçük altın kafalar topluyorlar. 3 dörtlü, 5 altılı derken bunu da kendi gelişimleri için sağlıyorlar. Tecrübeli oyuncularımız da çok fazla. Kendi ittifakımda zaten bu fazlasıyla belli oluyor. Şöyle söyleyebilirim. Kendi ittifakımda da R4 oyuncularımız tamamen evrensel. İtalyanı var, Türk'ü var, Alman Türk'ü var, Rus'u var, Vietnamlısı var, Amerikalısı var arkadaşlar. Ve hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Sağ olsunlar her konuda da destek oluyorlar. Tek başınıza hiçbir şeyin üstesinden gelemezsiniz bu oyunda. Her zaman size arkanızda duracak 5-6 tane destekçiye ihtiyacınız var. Ve bunu sizin aşamada, oyun aşamasında tanıştığınız insanlar bu konuda size çok yardımcı olacaktır her zaman. Ve bunu da değerlendirmeniz lazım. İkinci seviye geçit planlarını anlattım. Krallık planlarını anlattım. Türbeleri anlattım. İttifaklar arasındaki anlaşmalar nasıl yapılacağından bahsettim. Genellikle tamamen hoşgörülü olmalısınız. Bir şeyleri eşit dağıtmaya odaklanın. Eğer yönetim sizdeyse siz en azı alın ki diğerleri sizden fazlasını istemez. Öyle söyleyebilirim. Tabii ki biraz da birlik teknolojilerinden bahsedeyim size arkadaşlar. Benim genelim, önceliğim tamamen mimari odaklı oluyor. Mimariyi geliştirebildiğim kadar geliştiriyorum. Çünkü az aşamada size çok az bir şey sunuyor olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, yüzdelik eksi kaynak olarak görünebilir ama tamamen ilerleyen aşamayı düşündüğünüzde çok fark ediyor bu durum. Onun sonrasında birazcık benim tamamen gelişime odaklı gidip büyük birliği geliştirmeyi düşünüyorum. İlk amacım genelde bölge oluyor. Çünkü olabildiğince kaynakları az kullanmak. KVK haritasına girdiğinizde bile kristal konusunda çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Mimari olmadıktan sonra fazlasıyla düşüyor. Her 10 bayrakta 2 tane bayrak artı kazandığınızı düşünün. Bu sizin gelişiminizi çok fazla etkiliyor ve bayrak attıkça da zaten birliğinizdeki üye sayısı arttığından dolayı fazlasıyla üye ile de normal ittifaka tamam katkıda bulunuyorsunuz ve insanları içeriye alabiliyorsunuz. Krallığınızda daha fazla insanlara ödül kazandırabiliyorsunuz. Yani benim görüşüm bu konuda böyle. Hesap gelişiminden önceki konularda bahsetmiştim. Önceki videoda. Şark güncellemesinden bahsettim. Paket çekimlerinden bahsettim. Şartlardan bahsetmek istiyorum. Siz VIP 10 oldunuz arkadaşlar. İyi bir ittifaktasınız. Birçok ödülü aldınız. Sunak ödülü aldınız. Kutsal yapıları aldınız. İyi bir ittifaktan habire güzel paketler çekiliyor. Bizim ittifak hiç yoktan günlük 4-5 tane altın paket görüyor. Öyle bir ittifaktasınız. Ve bunun üzerine VIP 10 oldunuz. Para yatırmayan bir oyuncusunuz. Ve siz piyade oynadığınızı düşüneyim. O zaman Rich çarkını gidip çevirebilirsiniz. Çünkü VIP 12'ye oynamak yerine 5-5-5 bir iç yapıp alanda oynamanızı tavsiye ederim. Yani. Çünkü neden? Bayağı sağlam olur. Arkasına bir sun tuzu atarsınız. Ya da gidersiniz. Richard sun tuzu, Martel ya da Pyrrhus, Battlefield yapıp gayet eğlenceli bir oyun geçirebilirsiniz benim gözümde. Bu bilgiyi de vermiş bulunayım size. Yani belli bir para yatırıyorsanız zaten YSG çarkına elmas biriktirin. YSG çarkını 100 defa çevirdikten sonra komutan paketlerini aldıktan sonra biriktirdiğiniz heykellerle YSG'yi fullleyip ön tarafına isterseniz Minamoto YSG, Santuzu YSG, Richard YSG, Martel YSG, Pyrrhus YSG, Tutmos tabi birazcık para yatıran oyuncular için harika bir ikililer olur. Ona göre ekipmanınızı dizersiniz. Yani bu konuları umarım dikkate alırsınız arkadaşlar. Herhangi merak ettiğiniz konular varsa bana çekinmeden yorumlardan ya da oyun içinden sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım.
Bu kanalda daha çok krallığımız hakkında bilgiler vermek istiyorum. Nasıl ilerlediğimiz, diplomasiyi nasıl sağladığımız, nasıl daha çok şeyler kazanacağımız hakkında. Ve KVK 1'de yayın açmayı düşünüyorum savaşlar hakkında. Umarım eğlenceli bir zaman geçiririz. Umarım siz de benim videolarımı izlerken keyif alırsınız. Ben bu işi yapmayı gerçekten çok keyif alarak yapıyorum. Ve 2 gündür çektiğim videolarda bir cızırtı sesi vardı. Onu da kulak sayesinde önlemiş olduk. Sağ olsun arkadaşlarım bu konuda uyardı beni. Bütün tavsiyeleri de dikkate alıyorum. Siz de tavsiyeler verebilirsiniz. Siz de öneriler verebilirsiniz açıkça. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.